Merhaba arkadaşlar. Evet, HK9 Pro, orijinal Apple Watch 8. H11'den önce bu ikisini karşılaştırmak istedim. Bu 2 saatinde zaten detaylı incelemesi şu anda kanalda halihazırda var. Onları izleyebilirsiniz. Ben şu anda aralarındaki çok belirgin farkları ve benzerlikleri göstereceğim. Karşılaştırma olarak ki hani çakmasını aldığınızda orijinaline ne kadar benziyor onu da bilin diye. Hemen şöyle şunları bir kenara alayım. Orijinalinin kutlaması bu şekilde. Gördüğünüz gibi daha kalın. 2 katlı şekilde geliyor çünkü içinde. Bu da HK9 Pro'nun kutusu. Şunu şöyle kenara koyayım. Şimdi dünkü videoda bunu ölçmüştüm. 46.39 mm çıkmıştı. Bildiğiniz gibi orijinal Apple Watch 8 45 mm. Aslında bu da tam 45 mm değil. 45.26 mm. Yani bu saat yaklaşık 1.10-1.12 mm daha uzun orijinal Apple Watch 8'den. O da neyi yapıyordu ne denemiştim. Şu gördüğünüz silikonlar oluyor. Silikon kap. Eğer HK9 Pro'yu alıp koruyucu kılıf almak istiyorsanız silikon alın arkadaşlar. Bunu rahat rahat oturtuyorsunuz. Dünkü videoda girebilirsiniz. O yüzden şimdi tekrar takmayacağım. Bu arada bu bilgiyi ayrıca çekmek istedim. Bildiğiniz gibi bazı kişiler için çok önemli. Apple Watch 8'de Palm Gesture Feature dediğimiz, yani elinizi ekrana kapattığınızda ekranın kapanması özelliği var. Fakat HK9 Pro'da bu özellik yok arkadaşlar. Gerçek Apple Watch 8'e en çok benzeyen saat bu. Fakat dıştan görünüş olarak da en çok benzeyen değil bence. Hatta kalınlığa baktığınızda daha kalın görünüyor. Kolunda da gördüğünüz gibi. Apple Watch 8 için satılan orijinal böyle hard shell, yani şu plastik gibi sert plastikten yapılan kapılırsanız olmaz. Kırarsınız. Onu söyleyeyim çünkü bir tık daha büyük bu. 2 saatte şu anda en yüksek parlaklıkta açık. Hatta şöyle göstereyim, buradan belli olmuyor. Bakın menüye girdik. Baktığınızda HK9 Pro'nun ekranı çok daha parlak. İkisinin de parlaklığı şu anda fullde. Hemen hıza bakalım. Biliyorsunuz Apple Watch'un zaten kendisi çok hızlı. Bunda da neredeyse ona yakın var diyorduk. Bakın şimdi hız karşılaştırmasını. Görüyor musunuz? Evet, HK9 Pro bir tık daha yavaş görünüyor. Ama bir tarafta Amerika fiyatıyla söylüyorum. 428 dolarlık Apple Watch 8. Öbür tarafta 40 küsür dolarlık HK9 Pro neredeyse aynı hızda. Bakın şöyle yapayım. Bakın böyle takılmalar olabiliyor, görüyor musunuz bunda? Ama Apple Watch 8'e bakalım. İşte Apple Watch 8'de olmuyor. Olay bu, değişikliği. Onun dışında hemen şunu göstereyim. Benzerliklerden gidiyoruz şu anda galiba. Anladığım kadarıyla bakalım. Settings, ayarlar. İkisini de ayarlarını açtım. Bakın arkadaşlar, isim kısmına geçtikten sonra Notifications, Personal Information diye bir şey çıkarmışlar burada. Uygulama ile ilgili. Mesela burada General diyor, burada Universal diyor, görüyorsunuz. Burada Apple Watch 8'de fokus olan burada Do Not Disturb. Airplane modu. Wi-Fi var tabi, bizde burada yok. Bluetooth var burada. Bunda da var ama ayrı bir menüsü yok. Mesela bakın Display Brightness burada, o burada. Ondan sonra bir saniye. Sounds and Haptics diye bir şey vardı. App View var bakın yan yana. Sounds and Touch. Bunda da Sounds and Haptics diye geçiyor. Nerede o? Göstermek istiyorum onu. Evet, burada görüyorsunuz. Yerlerini değiştirmişler. İsimleri de bir tık değiştirip neredeyse birebir yapmışlar menüleri. Aynı HK8 Pro Max'te olduğu gibi. Hatta bir de şuraya bakalım. Kalp atışı sensörlerinin benzerine bakalım arkadaşlar. Yani ölçümlerinin. Görüyorsunuz. Bakın. Burada current diyor. Burada current heart rate. Resting heart rate. Bunu direkt kopyalamışlar. Walking average, walking heart rate. Yani İngilizcesinden gösteriyorum ki böyle daha iyi olur benzerlikler. Burayı da neredeyse aynı şekilde kopyalamışlar. Tabii ki iş farklara geldiği zaman olay değişiyor arkadaşlar. Şimdi ana sayfalara gelelim. Şu şeyi bir değiştireyim. Yüzü. Şöyle neye geleyim? Şu ana yüze geleyim ben. Çünkü burada pusula burada. Burada da pusula olan bir yere seçeyim. Takmadan çok zor oluyor bunları kullanmak böyle kolda. Hadi bakın. Alamıyorum, kullanamıyorum tek elle. Biraz daha git. Ben şöyle bir tane bunları göstermek için ayarladığım bir tane vardı. Onu açayım hemen. Gördüğünüz gibi kaydırdıkça yeni şey geliyor arkadaşlar. Saat yüzü. Apple Watch'un orijinalinde arkadaşlar kaç tane saat yüzü koyabileceğinizin sınırı yok saatinize. İstediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. İşte orijinalin farkı burada başlıyor. Tabii ben bir de kullanmayı becerebilseydim. Nasıldı ya? Heh. Şimdi arkadaşlar bakın. Pusulamız var. Buna tıkladık. Görüyorsunuz burada da pusula var. Burada da pusula var. Giremedim.
Şimdi buradaki pusula bu şekilde benzer aslında. Şunu şöyle bir çevireyim, bakın anlayacaksınız. Gördünüz mü? Bu şekilde benziyor. Ama iş nerede değişiyor? Bir de farklı gösteriyor değil mi numaralar? Neye göre acaba? Değişik. Bunda 28 derken onda %54 derece gösteriyor. Bunda başka bir şey gösteriyor. Ve baktığınızda aslında Apple Watch 8'in daha doğru gösterdiğini düşünerek sanki yanlış mı çalışıyor pusulası? Bakın burada bunu fark ettik. Bir saniye. Evet, buradan bunu fark ettik. HK9 Pro'nun pusulası yanlış çalışıyor olabilir arkadaşlar. Gördünüz mü? Tabii yanında diğer bir metal bir parça var. Yanında metal olmadığında değişebilir ama yanında bir metal olduğunda ayar kaçtı. Onu diyeyim. Bunu çevirdiğimizde herhangi bir şey oluyor mu bakayım. Yok, hiçbir şey olmuyor ama bunu göstereceğim. Bunu çevirdiğimizde ne oluyor? Bakın küçülüyor ortası ve bu çıkıyor arkadaşlar. Incline. Şu ayak işaretini tıkladığım zaman ikonunu sizin yürüdüğünüz yolu, gittiğiniz yolu kaydetmeye başlıyor makina. Diyelim ki gittiniz, ormandasınız, kayboldunuz. Durduruyorsunuz. Hemen diyor ki retrace steps. Yani attığım rotayı, geldiğim rotayı takip et. Hemen size navigasyon gibi yolu göstermeye başlıyor. İşte bu özellik bunda yok mesela. Çünkü bunun üstünde kendi GPS'i var. Bunda yok. Telefonunkini kullanıyor. Burada waypoint dediğimiz gittiğiniz noktaları işaretleyebiliyorsunuz. Tabii ki bunda öyle bir özellik yok. Onun dışında kulaklık bağlayamıyorsunuz. Kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Apple ürününde olması gerekmiyor. Orijinal Apple Watch 8'e bağlarken kulaklığı Apple Watch 8'in 32 GB hafızası var. Bunda müzik yükleyebileceğiniz, herhangi bir şey yükleyebileceğiniz bir hafıza yok. Kulaklıkla bağlayamıyorsunuz. Tabii ki Wi-Fi'miz var. Bunda Wi-Fi diye bir şey yok. Benzerliğe baktığınızda, şöyle tasarıma baktığınızda gördüğünüz gibi daha kaba duruyor bu. Çünkü zaten daha büyük. Şu tarafa baktığınızda tam orijinaline göre arkadaşlar, gördüğünüz gibi hoparlörün yeri de farklı aslında. Orijinal Apple Watch 8'de ortaya daha yakın. Bunda aşağıya daha yakın. Arka tarafa aynı şeyleri yazmışlar. Sadece Apple logosu yok açıkçası. Saatin yanında. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu saat, dediğim gibi, şu saatin Amerika fiyatı, dolar fiyatı 428 dolar Amerika fiyatı. Bununki de 40 küsur dolar. Arada neredeyse 380 dolar oynuyor. Evet, Apple Watch 8'in sunduğu özelliklerin onda birini ancak sunuyor bu klonlar. Ama onun gibi görünüyor mu? Görünüyor. AMOLED ekran olayı çok güzel. Ve ekranı açıkçası orijinalinden daha parlak. Bakın, tabii orijinalde daha, ben şimdi anlatmaya kalkarsam orijinalin arkadaşları var. Uzayacak da uzayacak. Özellik çok çünkü. Bakın ses, şu anda ben konuştukça desibel düşüp artıyor. Desibeli ölçüyor. Denizden yüksekliğim şu anda 38 metre. Onu ölçüyor. Bunda tabii öyle şeyler yok. Yani tekrar daha fazla uzatmayayım. Tasarımı ve önemli özellikleri göstermek istemiştim. Çünkü uzun uzun ikisini de detaylı incelemelerini yaptım. Yani HK9 Pro'yu zaten Apple Watch 8'i bilen biliyor. 10.000 küsür liralık bütçesi olan zaten ikisini orijinalini alsın. Ama o kadar para vermem diyorsanız işte 40 dolara AMOLED ekranlı, neredeyse aynı hızda işlemciye sahip bir saat, bir tık daha büyük ama yani 1.12 milimetre gibi bir büyüklüğü var. Milimetre, bakın, santimetreyle karıştırmayın. İkisinde de kırmızı nokta özelliği de var tabii ki. Yani ikisinde demeyeyim, Apple Watch'ta olan kırmızı nokta özelliği buna da koymuşlar diyelim. Mesela ama şu yok mesela o şeyde, Apple'ın kendisinde. Şu split screen olayını Çinliler kendileri bulmuş. Mesela bu olay Apple Watch 8'de veya Apple'ın herhangi bir saatinde yok arkadaşlar. O da onların eki olmuş artık buna. Dediğim gibi HK9 Pro'nun zaten ben videosunu yaptım. İzlemek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Saatlerin de linkleri zaten açıklamada olacak. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.